Kur'an kıssalarının Sümerler başta olmak üzere eski toplumların mitlerinden ve Tevrat başta olmak üzere önceki kutsal kitaplardan kopya edilmiş olduğuna dair iddiaların gerçekliğini araştırmak üzere kesintilerle birlikte yaklaşık 2 sene süren bir çalışma yaptım. Bu çalışma sırasında yararlandığım kaynaklar mitoloji ve Kur'an kıssaları üzerine yazılmış eserler oldu. Bu çalışmayı akademik bir gaye ile yapmadım. Bu nedenle okumalarım sırasında profesyonelce davranmadım, notlar almadım, satırların altını çizmedim. Amacım inancımı temize çıkarmak ya da rasyonize etmek de değildi. Sadece Kur'an'daki kıssaların anlamı ya da kökenine dair gerçeğin ne olduğunu, özellikle mitolojiyle ilgisinin olup olmadığını öğrenmek istedim. Netice itibariyle Kur'an kıssaları hakkında şu yargıya ulaştım. Kur'an kıssalarının 3 türlü olduğu söylenebilir. 1. Tarihi gerçekliği bulunan kıssalar. 2. Temsili kıssalar. 3. Mitolojik kıssalar. Bir kıssada birden fazla türün bir arada olduğu örnekler de mevcut. Örneğin tarihi gerçekliği bulunan bir kıssada temsili anlatım içeren bölümler de olabiliyor. Hangi kıssanın hangi türde olduğu konusunda farklı düşünceler var. Bu konuyla ilgili tartışmaların çok fazla üzerinde durulmasını anlamlı bulmuyorum. Çünkü kıssaların zikredilme sebebinin ibret almak olduğu Kur'an'da gayet net bir şekilde beyan edilmiş. Kıssaların kökenine dair araştırmalar farklı alanlarda uzmanlıkları bulunanlarca her zaman yapılabilir, yapılmalıdır da. Ancak sıradan bir muhatap için kıssaların zikredildiği ayetlerden çıkarılacak hikmet, ilgili kıssa aracılığıyla gösterilmek istenen ibretten ibarettir. Kur'an'daki kıssalarda anlatılanlar üzerinden tarih biliminin spesifik verilerine bakış açımızı etkileyecek değerlendirmeler yapmak, tarihi bir olayı ya da şahsiyeti bu kıssalardan elde edilecek bilgilerle değerlendirmek yanlış bir tutum olacaktır. Çünkü Kur'an kıssalarında maksat tarihteki bir olayı aydınlığa kavuşturmak ya da tarihteki bir şahsiyet hakkında gerçek biyografik ya da monografik verileri ortaya koymak değil, toplumların hafızasında mevcut bir miti, kahramanı veya tarihte gerçekliği bulunan bir şahsiyeti ya da olayı temsili bir takım anlatımlarla ve ibret alınması amacıyla zikretmekten ibarettir. Dolayısıyla kıssaların amacı dışında kullanılması, yorumlanması bir yandan anlamın kasten saptırılmasına yol açacak, diğer yandan da kıssa aracılığıyla verilmek istenen evrensel mesajın güdükleşmesine, hatta bilimsel verilerle çakıştığı durumlarda kadükleşmesine sebep olacaktır. Kur'an kıssalarının ele alındığı çalışmalarda sıkça dile getirilen kavramlardan biri hak kavramıdır. Bazı kıssaların başında "biz bunu size hak olarak bildiriyoruz" şeklinde bir giriş cümlesi bulunur. Bu ayetlerde geçen hak sözcüğü genellikle gerçek olarak çevrilmiştir. Buna dayanarak kıssaların tarihi gerçekliklerinin bulunduğu iddia edilmektedir. Oysa hak sözcüğünün tek anlamı gerçek değildir. Diğer anlamlarının da göz önünde bulundurulması gerekir. Bu konuda farklı düşünen iki ismin, Mehmet Okuyan ve Mustafa Öztürk'ün görüşlerini karşılaştırmalı olarak kısaca ele alalım. Mehmet Okuyan, Kıssalar Ne Söyler isimli kitabında Kur'an kıssalarının tarihi gerçekliklerinin bulunduğunu iddia ediyor. Bu iddiasını delillendirirken hak sözcüğünün geçtiği ayetlere de atıfta bulunarak bu sözcüğün gerçek anlamına geldiğini iddia ediyor. Mustafa Öztürk ise Kıssaların Dili isimli kitabında hak sözcüğünün bu ayetlerde tam yerinde ve zamanında gerektiği kadarıyla konuşmayı ve iş yapmayı ifade eden bir sözcük olarak yer aldığını, kıssalar bağlamında da yerinde ve zamanında esaslı bir amaca matuf olarak anlatmaya işaret ettiğini iddia ediyor. Burada hak sözcüğüyle ilgili iki farklı görüşten hangisini tercih edeceğiz? Tabii ki sözlükler hangisini teyit ediyorsa onu. Sözlüklere Mehmet Okuyan'ın Çok Anlamlılık Bağlamında Kur'an Sözlüğü isimli kitabıyla başlayalım. Sözlüğün hak maddesine baktığımızda Okuyan'ın bu sözcüğe 9 farklı anlam verdiğini, her anlamıyla ilgili Kur'an'dan örnek ayetler gösterdiğini ve Mustafa Öztürk'ün verdiği anlama benzer anlamlara kendi sözlüğünde yer verdiğini görüyoruz. Mehmet Okuyan bile kendi sözlüğünde Mustafa Öztürk'ün verdiği anlamı teyit ediyorsa sözcüğün anlamını daha fazla irdelemeye gerek kalmıyor. Zira ortada iki farklı görüş kalmıyor. Mehmet Okuyan bir kitabındaki iddiasını başka bir kitabıyla geçersiz kılıyor. Kur'an kıssalarının ele alındığı çalışmalarda sıkça dile getirilen kavramlardan biri de Esatirul Evvelin'dir. Bu terkip Kur'an'da 9 yerde geçer. Genellikle eskilerin masalları olarak anlaşılır.
ve tercüme edilir. Hz. Muhammed kendisine gelen vahyi tebliğ ettiğinde Müslüman olmayanların bu vahiyler hakkında bu anlattıkların eskilerin masallarından başka bir şey değil şeklinde cevap verdikleri Kur'an'da anlatılır. Yorumcular eskilerin masalları tabiriyle inanmayanlar tarafından Kur'an kıssalarının mitolojik anlatımlar olduğu iftirasının atıldığını iddia ederler. Oysa bu tabirin kullanıldığı ayetlerin tamamı birlikte incelendiğinde böyle bir anlamda kullanılmamış olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Esatirül Evvelin ile kastedilen eskilerin masalları ya da mitolojik anlatılar olsaydı bu tabirin kullanıldığı ayetlerin devamında bu iddianın red ya da kabul edilmesini beklememiz gerekirdi. Oysa bu tabirin kullanıldığı ayetlerde ve bağlamlarında ne red ne de kabul söz konusudur. Öyleyse bu tabirin anlaşılmasında ve tercümesinde bir sorun bulunmaktadır. Sözcüğün kökeni aynı kökten oluşturulmuş ve Kur'an'da kullanılmış diğer sözcüklerle ayetlerin bağlamları topluca değerlendirildiğinde Esatirül Evvelin kavramıyla kastedilenin en geniş anlamıyla önceki kutsal kitaplar olduğu söylenebilir. Kur'an kıssalarında temsili ya da mitolojik anlatımların bulunmasının Allah'ın bir zaafı olarak değerlendirilebileceğini düşünenler de mevcut. Yani Allah bir meseleyi gerçek olaylardan örneklerle anlatmaya güç yetirememiş de gerçekmiş gibi temsili, efsanevi olaylarla örneklendirmeye haşa muhtaç kalmış gibi bir anlam çıkarılabileceği düşünülüyor. Oysa temsili, mitolojik anlatımların kullanılması Allah'ın bir meseleyi örneklendirme kapasitesiyle değil, insanların bir meseleyi kavrama kapasitesiyle alakalıdır. İnsanların soyut meseleleri somut bir takım örneklerle daha kolay kavradıkları malumdur. Kur'an kıssalarında da soyut kavramların somut bir takım olay ya da şahsiyetin abartılı anlatımıyla kavranması amaçlanmıştır. Buradaki somut olay ve şahsiyetlerden kasıt toplum hafızasında zaten mevcut olan olay ve şahsiyetlerdir. Bunlar da kutsal kitaplar ve mitolojik anlatımlardan ibarettir. Kur'an, toplum hafızasında yer alan bu olay ve şahsiyetlerin gerçekliği hakkında bir açıklamada bulunmadan bunları vermek istediği mesajın bir aracı olarak kullanmıştır. Dolayısıyla temsili anlatıma ihtiyacı olan kudreti sınırsız Allah değil, algı kapasitesinin sınırlılığı kesin olan biz insanlardır.